Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis gibi aromasıyla çok hafif ve lezzetli bir şerbetli tatlı, haşlama tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Küçük bir tava veya sütlüğün içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağ alalım. Ben 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı zeytinyağı olarak kullandım. Tatlının orijinalinde tamamı zeytinyağı ile yapılan bir tatlı. Ben ağır olmasını istemediğim için bir kısmını sıvı yağ olarak kullandım. Sizler isterseniz tamamını zeytinyağı olarak kullanabilirsiniz. Yağı biraz ısıtalım. Elimizi yakmayacak şekilde ısıtmamız yeterli. Daha sonra 250 mililitrelik bardağın içerisine 1 su bardağı soğuk suyu alalım. Çırpma kabının içerisine alalım. Soğuk suyun içerisine ısıttığımız sıvı yağ ekleyelim. Yavaş yavaş ekleyerek bir yandan çırpalım. Blenderınız yoksa elle çırparak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi beyazladı, kremsi bir hali oldu. Bu kıvama gelene kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağından yaklaşık 1-2 parmak eksik şekeri de yine içine azar azar ekleyerek çırpmaya devam edelim. Şeker tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 silme yemek kaşığı tarçın ekleyelim. Tarçın karışana kadar birkaç saniye daha çırpalım. Ayrı bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar portakal suyu veya limon suyunu alalım. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı karbonat ekleyelim ve karıştıralım. Portakal suyu veya limon suyu sayesinde karbonatın aktive olmasını sağlayalım. Daha sonra hazırladığımız karışımın içerisine dökelim. Tekrardan karıştıralım ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar bir kenarda bekletelim. Yoğurma kabının içerisine 5 silme su bardağı unu alalım. Üzerine bir tepeleme çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu ve 1 portakalın rendelenmiş kabuğunu ekleyelim. Portakal kabuğu yerine limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Kuru malzemeleri karıştıralım. Ve daha önce hazırladığımız karışımın tamamını unun üzerine ekleyelim. Ben ilk etapta spatula ile karıştırdım. Daha sonra spatulayı içerisinden alalım. Üzerine 1 silme su bardağı tekrar un ekleyerek elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamur toparlanana kadar yoğurmamız yeterli. Kıvamı gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisine alalım hamuru. Borcamın tabanını yağlamadım. Hamur zaten yağlı yapışmayacaktır. Videoda gördüğünüz gibi elimizle bastırarak her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlayalım. Daha sonra dilediğimiz şekilde dilimler halinde keselim.
175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Fırından aldım. İlk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletelim ve bu sırada şerbetimizi hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 1,5 su bardağı su. Bir dilim limonu suyunu sıkarak ekleyelim. 6-7 tane karanfil, 1 adet çubuk tarçın ve videoda gördüğünüz gibi ben 1-2 parça portakal kabuğu ekledim. Portakal kabuğu yerine limon kabuğu da ekleyebilirsiniz. Şerbetimizi ocağa alalım. Şerbetin şekerlenmemesi için şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp ocaktan alalım. İlk sıcağı çıkan sıcak tatlının üzerine sıcak şerbetimizi eşit şekilde üzerine dökelim. Tatlımız bol şerbetli ağır bir tatlı değil. Üzerine az miktarda şerbet eklediğimiz için mis gibi aroması kokusuyla kekimsi bir tatlı oluyor. Tarçın, karanfil gibi aromaları ve hafif tatlıları seviyorum diyorsanız bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Şerbetini çekene kadar 1 saat kadar bekletelim. Şerbetini çekip soğuyan tatlımız servis için hazır. Ben üzerine biraz Hindistan cevizi rendesi serpiştirdim. Üzeri hafif çıtır, içi yumuşacık, helvamsı bir lezzeti var. Çok hafif, farklı ve lezzetli bir tatlı oldu. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.